Kainatta imandan sonra gelen en önemli amel namazdır. Namazdan önce de abdest gelir. O zaman şöyle bir soruyla başlayalım. Acaba kıldığımız namazları abdestsiz kılıyor olabilir miyiz? Biraz düşündürmek için sorulan bir soru. Evet. Ama böyle bir ihtimal de var mı? Maalesef o da evet. Konuyu biraz açalım. Sıralamamız şöyle. Cennetin anahtarı namaz. Doğru mu? Bu konuda yıllardır yaptığımız derslerimiz mevcut. O noktada altyapımız var. Cennetin anahtarı namaz. Namazın anahtarı abdest. Abdestin de anahtarı istinca ve istibra denilen iki tane kavramdır. Şimdi bu kavramları işleyeceğiz. Abdestte istinca ve istibra olmazsa, bunlara dikkat edilmezse abdest olmaz. Böylece Allah korusun namaz olmayabilir. Yani cümlelerin biraz keskin olduğunun farkındayım. Ama dersten sonra gerek arkadaşlar da biraz makalelere bakar, araştırırlar. Çok önemli bir konu, çok da keskin bir konu. Hatta bu meseleyi bazı meclislerde konuşup muhabbet ettiğimizde 40 yıldır bir vakit kaza namazı olmayan insanlar bile yahu ben hiç bu iki kavramı daha önce duymamıştım diyor. Allah Allah. Yani bunlar abdest için, abdest de namaz için çok önemli bir mesele. Tekrar edeyim, ya bunlar olsa iyi olur, fazilet olur meselesi değil. Eğer bunlara dikkat edilmezse abdest olmaz, abdest olmaz ise namaz olmaz. Dersten sonra sizler de fıkıh kitaplarında bununla ilgili bölümleri okursunuz. Ya okuduğunuzda şunu göreceksiniz, yani insanların hayrına en anlaşılabilir ya da insanlara ya şu ruhsatlar var diye en kolaylık sağlamaya çalışan insanlar bile arkadaş abdestten sonra idrar kaçağı oldu mu o abdest olmaz, yani namaz olmaz. Yani çok net bir mesele. Oralara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi namazın iki tane dış şartı var temizlikle ilgili. Birisi hadesten taharet, diğeri necasetten taharet. Bu şart kelimesine de dikkat edelim. Yani böyle cümle içinde uyumlu olsun diye kullanılmış değil, bildiğimiz manada şart. Önce bir bu kavramlara bakalım. Hadesten taharet. Hadesten taharet, ibadet temizliği ya da hükmî temizlik diye geçmektedir. Yani ne demek hadesten taharet? Abdest, gusül, teyemmüm, bunlar bahsediliyor. Abdestsizlik veya cünüplük gibi hükmî bir kirlilik varsa buna hades deniyor. Benim ibadet edebilmek için bu halden kurtulmam lazım mı? Temizlenmem lazım mı? Bu abdestsizlik halini çözmem lazım mı? Buna ne deniyor? Bu da hadesten, yani abdestsizlikten taharet deniyor. Anladınız değil mi? Abdest, gusül, teyemmüm, bunlar hadesten taharet oluyor. Necasetten taharete geçeyim mi? Necasetten taharet. Necaset kelimesi zaten çağrışmıştır. Necis, pis değil mi? Maddi olarak pis olan şeylerden kurtulmak demek. Şimdi ben birazdan namaza duracağım. Şu üç yerde kirin olmaması gerekiyor. Bedenimde, kıyafetimde, namaz kılacağım yerde. Zaten işleyeceğimiz istinca ve istibrak kavramları bu necasetten taharet konusuna girmektedir. Evet, bir de bunlara şunu eklemek iyi olacaktır. Kalbi temizlik. O da manevi temizlik demektir. Ne demek oluyor? Tevbe etmek, günahlardan uzak durmak ve kalbi kin, haset, gıybet, kibir, riya gibi manevi kirlerden arındırmak lazım. Çünkü namazın aslında dış şartları olduğu gibi iç şartları da var. Yani zahiri şartları ve batini şartları var. Şimdi farkındaysanız şart kelimesini çok zikrettim. Neden zikrettim? Çünkü kaide şöyle. Şart yoksa meşrut yoktur. Bir şeyin gerçekleşmesi için gerekli şartlar yoksa sonuçta olmayacaktır. Arabada hiç benzin yoksa o arabanın çalışması yoktur. Doğru mu? Yumurta yoksa menemen yoktur. Şimdi yumurtasız menemen bu bunun şartı. Mersin yoksa tantuni yoktur. Mersin'den başka tantuni olmaz. Anladınız değil mi? Şart yoksa meşrut yoktur. Yani ne demek oluyor bu? Namazın şartlarından birisi yoksa namaz yoktur. Az önce dikkat edin, namazın iki tane dış şartını konuştuk. Hadesten taharet dedik. Yani abdest alma hali dedik değil mi? Abdestsizlikten kurtulmak. Bir de necasetten taharet dedik. Necis olan şeyler, beden, elbise, namaz kıldığım yer. Yani bunlar da çok önemli değil canım, teferruata girmeyin dedin ve oradaki necasete dikkat etmedin. Şart gerçekleşmedi, doğru mu? Şart gerçekleşmezse namaz yoktur. Anlaşıldı mı? Buraya kadar sorunumuz var mı? O zaman yavaştan girelim. İstinca. Büyük ve küçük tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra avret mahallini temizlemek demektir istinca. Zaten orada çıktının olduğu iki bölge var, doğru mudur? Ya küçük tuvaleti yapıyorsun, bir bölgede çıktı oluyor değil mi? Ya da büyük tuvaleti yapıyorsun, bir bölgede çıktı oluyor, iki bölge. O iki bölgenin o tuvalet ihtiyacından sonra temizlenmesine buyurun istinca deniyor. Anlaşıldı mı? Bu Kur'an'da övülmüş bir temizlik şeklidir. Tevbe 108'de Vallahu yuhibbul muttahhirin. Yani Allah temizlenenleri sever diyor. Bu ayetin sebebi nüzulu şu.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde kısa bir süre bir yerde kalıyordu. Nerede kalıyordu? Kuba köyünde kalıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuba köyündeyken Allah Kuba halkı için söylüyor bu cümleyi. Allah temizlenenleri sever diye bu ifadeleri Kuba halkı için söylüyor. Kuba halkı değil mi? Çok enteresan yani. Mescit olarak da övülüyor, temizlik olarak da övülüyor değil mi? O noktalarda bir alamet farikası var Kuba halkının. Ayetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu övülmenin sebebi olan temizlik şeklini soruyor. Siz nasıl bir temizlik yapıyorsunuz ki bu övgüye mazhar oldunuz diye. Dikkat ediniz. Ya Resulallah biz tuvalet temizliğinde, tuvaletimizin yani kendi avret bölgemizin temizliğinde taş ve suyu beraber kullanırız diyorlar. Anladınız mı? Yani o zamanın şartlarını düşünelim lütfen. Orada taş ve suyu birlikte kullanaraktan vücuttan necaset bırakmamaya çalışmalarını Kur'an övüyor. Yani Allah'ın huzuruna demek ki huzuru kibriyaya bu halde çıkmak, o şekilde muhatap olmak. Ama bunlar anlaşılmaz gibi geliyor da ya bana öyle gelmiyor yani. Şimdi hadi bakalım evleneceksin dediler. Ya insan takım elbisesinde çizik istemiyor öyle değil mi? İş görüşmesine gideceksin dediler. Sizi bir makamdan çağırdılar dediler. Yani biz o özeni göstermiyor muyuz? Tertemiz, parfümü yanımıza alıyoruz, çantamda da sıkalım, terleriz falan. Ya şimdi Allah'ın huzuru kibriya bunlardan daha düşük bir seviye değil ki. Yani bunlar çok da anlaşılmayacak bir mesele değil yani bu iman yani Allah'a inanma seviyesine bakan bir mesele. Anladınız mı Kuba halkının neden övüldüğünü? Taş ve suyu birlikte kullanırdık. Şimdi burada biraz taş meselesi karikatürize ediliyor. Öyle değil mi? Yani bu dönemin şartlarında bunu değerlendirmek lazım. Yani taş dediğin ya o dönem güneşte pişmiş bir taş antiseptik özellik taşıdığından yani mikrop kırıcı özellik taşıdığından ya peçete fabrikası yok ki o zaman. O zaman o güneş yanığında pişmiş taşları hususi çok fazla girinti çıkıntısı olmayan ilahir taşları o dönem temizlik için affedersiniz büyük tuvaletlerde öyle düşününüz. Temizlikte kullanıyorlar. Yani bugün taş dediğin peçetedir. Bugün birinin taş kullanacak hali yok tabii ki de yani değil mi? O yüzden bu meseleyi de çok karikatürize etmeden dönemin şartlarında bakıldığında ifade anlaşılacaktır. İstinca oturdu mu? İstincadan sonra tuvalete girdim. Affedersiniz yapıldı. Küçük tuvalet ya da büyük tuvalet yapıldı. Önce ne yaptım? Küçük ya da büyük tuvaletten sonra avret bölgesi temizliği yapıldı. İstinca bitti mi? O zaman sırada ne var? İstibra var. Buyurun istibraya geçelim. İstibra beri olmak demek. Beri yani uzak olmak. Benden beri ol. Benden uzak ol. Neyden uzak olmak demek? İdrardan uzak olunacak. Yani tuvaletten sonra abdest almadan önce idrarın tamamen kesildiğine emin olmamız gerekiyor. Neden? Abdestten sonra idrar sızıntısı olursa abdestin bozulur. Çok net. Abdest aldın, idrar sızıntın oldu, abdestin bozulur. Birazdan detaylandıracağım. Küçük abdesti yaptıktan sonra idrar yollarında kalan o sızıntıların tamamen çıkmasını beklemeye buyurun istibra deniyor. Tuvaletten sonra vücutta idrar kalıyor değil mi bir miktar? Onun tamamen tahliye edilmesinden sonra abdest almak için bekletilen süre. Bu istibrada amaç nedir? Sızıntıyı sonlandırmak. Tuvaleti yapar yapmaz anında kalktığımızı dikkat ediniz. Böyle oturduğunuzda, yürüdüğünüzde, öksürdüğünüzde fark ediyorsunuzdur sızıntı devam ediyor. Tuvaletten anında çıktın, dakikasında abdest aldın, sonra yere oturdun, çömeldin, mesane sıkıştı, bir baktın sızıntı oldu, abdestin bozuldu. Bilginiz olsun. İşte o olmasın diye tuvaletten sonra, abdestten önce o idrar yollarında kalan sızıntıların da çıkarılması için beklenilen süreye ya da yapılan işlere istibra deniyor. Amaç sızıntıyı sonlandırmak. Kişi abdest aldıktan sonra sızıntı olup idrar çıkarsa abdest bozulur, namaz olmaz. Anladınız değil mi? Bu bir şart meselesidir. Meselenin ehemmiyeti anlaşılıyor mu acaba? Meselenin ehemmiyeti namazın ehemmiyetinden geliyor zaten. Namazın kıymetini anlayan bunu da takdir edecektir o noktada. İstibra anlaşıldı mı acaba? Birazdan gireceğim detaylara. Hükmü nedir? Kimi yerlerde vacip, kimi yerlerde sünnet demişlerdir. İstibra dediğimiz idrar yolundaki sızıntının çıkmasını o beklemek için geçen süre ya da bazı yürüme, zıplama, öksürme birazdan konuşacağız. Onları yapma meselesi kadınlarda yoktur. Yani kadınlarda istibraya gerek yoktur. Neden? Çünkü üretra dediğimiz o idrar kanalı bir erkeklerde herhalde takribi 20 santimken kadınlarda 4 santim. Öyle olunca onların bir sızıntı çıkış sorunu olmuyor. Şimdi aslında bu istibra dediğimiz meselenin estetiği Osmanlı camilerinde, Osmanlı mimarisinde çok güzel gözükmüş. Ya ecdat gerçekten çok ince. Ben anlayamıyorum yani koca imparatorluğu yönet. WhatsApp'la da yazma. Yani küçük pusula gönderip orada ordunu yönet. Küçük pusulalarla. Küçük mesajlara pusula deniyor değil mi? O arada da bu kadar hassas İslam'ı o ince değerlerini yansıtan bir halde oluyor. Ya bilmiyorum ya çok enteresan. Yani iki yanın bu kadar kuvvetli olmaları şaşırtıcı. Hasılı ecdadın yaptığı, Osmanlı'nın yaptığı camilerde
tuvaletle abdesthaneyi birbirinden uzak yapmışlar. Yanılmıyorsam İstanbul'da Fatih Camii de öyleydi. Kişi tuvalet ihtiyacını gideriyor. Daha sonra abdest 400-500 adım. Yani doğal bir istibraya zorluyor seni. Ecdat bu noktada da çok her zamanki gibi ince düşünmüş, hassas düşünmüş. O yüzden tuvaletle abdest yerlerini birbirinden uzak yapmışlar. Evet. İstibra nasıl yapılır? İstibrayı anladık değil mi? Bir kez daha söylememi ister misiniz? Tuvaletten çıktım. Ya ben anında abdest alsam, sonra bir sızıntı olsa benim abdestim bozulur. Yani namaz olmaz. Çok büyük bir sorun. Öyle olunca tuvaletten çıktıktan sonra abdest almadan önce o kalan sızıntıda o bakiye, sızıntı bakiyesi tahliye edilsin diye bir beklediğim süre var. Biz buna ne diyorduk? İstibra diyorduk. Peki bu istibra nasıl yapılır? Tuvalet yapıldıktan sonra abdest almadan önce bir miktar beklenebilir demişler. Yani benim tanıdığım insanlar var. Bir 5 dakika bir köşede oturuyorlar. Ya da genellikle bizim meşrepte de biraz öyledir. 40 adım yürünür. Tuvalet yapılır, tuvaletten çıkılır. Şöyle bir 40 adım yürünür. Ondan sonra da abdest alınır. Orada amaç nedir? O kalan bakiye var ya, idrar bakiyesi, o sızıntı da oradan uzaklaşsın diye. Şimdi şunu söylemişler, yani insanlar bu kalan bakiyeyi dışarı çıkarma işinde nasıl rahat oluyorlarsa öyle yapsın demişler. Çünkü herkesin fıtratı farklı. Yani kimileri affedersiniz küçük tuvaletini yaptıktan sonra şöyle bir kendini rehavete bırakıp şöyle biraz sağa sola sallandıktan sonra ya bakmış ki benden idrar gelmiyor ki. Yani onun vücudu öyle. Yani insan değil mi kendi vücudunu o noktada tanıyabilir. Kimisi 5 dakika bir yerde oturmuş. Kimisi 2-3 defa öksürmüş. Yani öksürük bu işi hızlı çalıştırıyor. Kimisi 40 adım yürümüş. Yani bizim genellikle yaptığımız 40 adım yürümektir. O şekilde kalan bakiye oradan çıkarmaktır. Var mı sorun istibranın nasıl yapıldığıyla ilgili? Bu da anlaşıldı. İstibrada pamuk kullanımı. Şimdi bu meseleyi anlatmam lazım. Bazıları istibrada hassasiyetinden dolayı, belki de aşırı hassasiyetinden dolayı bir pamuk kullanımını tercih ediyor. Benim İzmir'de vardı öyle bir tanıdığım. Yaşı da epeyce vardı. Bir gün ziyarete gitmiştim İzmir'de talebeyken. O pamuk kullanımı hem biraz onun zihnini yormuş, yani iyi vesveseye düşmüş. Hem de belli başlı şeyler de, ufak hastalıklar da o noktada başlamış. O yüzden benim anlatmam lazım. Belki ilk kez duyan vardır, yani ne demek bu pamuk kullanımı, anlatayım. Kişi tuvalete girdi, küçük abdestini yaptı. Daha sonra idrar yolunun ağzına bir ufak pamuk sıkıştırıyorlar. Ardından bir süre istibra yapıyor. Öyle yaparsa sızıntı, idrar nereye gelir? Pamuğa geliyor. Daha sonra idrarı tamamen kesildiğine emin olunca giriyor, pamuğu çıkarıyor, daha sonra abdest alıyor. Anladınız mı? Yani bu koşulda tuvaletin içine kaç kez gir çık yapmış oluyor? 2 defa tuvaletin içine gir çık yapmış oluyor. Bu mesele, şuraları da ifade edelim, ne şer'idir. Tıp camiasından birinin böyle bir şey önerdiğini ben de duymadım. Belki doktor arkadaşlarımız da daha rahat söyleyebilir. Yani bana göre bu biraz gayri fıtri bir yol olabilir. Ona herkes girmeli mi? Yani çok buraya tevessül edilmeyebilir. Ben bir alimden de okumadım böyle bir şey öneriyor diye. Çünkü bunun doğru kullanılamaması ya da aşırılığa gitmemesinin sonucunda bazı neticeler ortaya çıkıyor. Ne gibi? Aşırılık sonucunda vesvese çıkıyor ortaya. Ben vesvese noktasına düşmüş insanları gördüm bu noktada. Zaten şeytanın en çok kullandığı vesvese abdest vesvesesidir. Onu da Risale-i Nur'dan bilirsiniz. Aşırı pamuk kullanımı başka sağlık sorunlarına sebep oluyor. Çünkü çok affedersiniz bir kürdan vesairede kullananlar oluyor. O noktada bir sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Ardından pamuk koyup tekrar tuvalete gitmek, tekrar çıkmak, tekrar tuvalete gitmek. Yani 2 defa tuvalet kullanmak. Yani bu meşakkattir, yani işi zorlaştırabilir. Mesela günlük çalışan bir insanı düşünün. Öyle değil mi? İş yerinde zaten tuvaletin temizliğiyle ilgili bile birçok şey yapıyor ya da bir tam o arasını orada kullanıyor. O yüzden bu nokta herkes için geçerli mi? Bence gayri fıtri yollara girmemek daha iyi olabilir diye de kendi fikrimi de ilave etmiş olayım bu noktada. İyi de arkadaş, ben tuvalete girdim. Tuvaletten çıktım. Ne yapmam lazımdı? İstibra yaptım. Sızıntı çıktı mı? Çıktı. Sonra abdest aldım. Tamam. Artık sızıntı tamamen çıktığı için benim abdestime bir zarar yoktur. Abdestim abdesttir. İyi de iç çamaşırında biraz necaset birikiyor. Bu abdeste artık zarar vermez ama namaza zarar verebilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada da bize bir af miktarı verilmiştir. Bir ruhsat verilmiştir. Elin ayası kadar diye. Şimdi de gelin onu anlatayım. Tuvalette ruhsat miktarı diyelim. Olay şöyle, tekrar özetleyeyim tam anlaşılsın diye. Kişi tuvalet ihtiyacını gördü mü? Gördü. İstibra yaptı mı? Yaptı. Abdest aldı mı? Aldı. Artık yeni bir sızıntı çıkıp abdestini bozar mı? Bozmaz. Ama burada ne oldu şimdi? İç çamaşırında biraz sızıntı, biraz necaset olmuş oldu. Böyle olunca bu abdeste zarar vermez ama namaza zarar verebilir. İşte burada bir ruhsat var. Kişinin namazının olmaması için iç çamaşırında biriken idrarın el ayasını geçmesi gerekiyor. Kişinin namazının olmaması için, artık bu abdeste zarar vermez değil mi? Bu namaza zarar verir. Abdeste zarar olması için sızıntı lazım. Onu önledik istibrayla. Ama çamaşırında necaset birikiyor değil mi ufak ufak? Kişinin o necaset miktarında namazının olmaması için iç çamaşırındaki necasetin el ayasını geçmesi gerekiyor. Yani burada bir af miktarı var. Ne kadardır? Elin ayasının
taşmaması kadardır. Yani bunun aslı 1 dirhem diye geçmektedir. Yani bu zamanki 1 TL var ya bizdeki demir para. Ya o ne demek oluyor? Eğer o necaset sıvı ise 1 dirhem yani el ayasını geçmeyecek şekilde. Peki katı ise ne olacak 1 dirhem? Ona da 3,2 gram demişler. Katıysa da 3,2 gramı geçmeyecek şekilde demişler. Çıkan idrar el aya ölçüsünü aşarsa ne olur? Necaset miktarı fazla olduğundan dolayı namazında sorun olur. Tekrar diyeyim, o artık abdesti değil, namazı ilgilendirir. Ama insan böyle günde birkaç defa çıkmayla o seviyeye bir anda ulaşamaz. O noktada sakın vesvese yapmayın, panik yapmayın. Şöyle demişler, en az 2 günde bir çamaşır değiştirilmeli demişler. Çok şey olmayacaksa mutat günlük, hatta böyle insanın imkanı vardır değil mi? Günde belki 2 defa, çünkü namaz hassas ya, ama vesvese yapmamak şartıyla. Birazdan o konuya da değineceğim. Yani iç çamaşırını değiştirmek iyi bir şey. Ama şöyle söylemişler, en fazla 2 günde bir bu iç çamaşırı değiştirirse bu miktara ulaşmaz demişler. Bu anlattıklarım Hanefi fıkhına göre. İdrar ve kabir azabı. 40 yıl bir vakit kaza namazım yok ama bilmiyorum diyor. Yani gerçekten sorunlu bir mesele. Çünkü yani bu bilmek ya da bilmemeye bakmıyor. Abdest aldıktan sonra vücuttan idrar çıkarsa o abdest değil, o namaz değil oluyor yani. Çok ince, hassas bir mesele. Başlık ne dedik? Şimdi hadiste şöyle geçiyor. İstenzihu minel bevli fe inne ammete azabil kabri minhu. İdrardan sakınınız çünkü kabir azabının çoğu ondandır. Şimdi hadise bak. İnsanların araştırmadığında en çok anlamakta zorlandığı hadislerden biri bu. Tekrar okuyayım mı? İstenzihu minel bevli fe inne ammete azabil kabri minhu. İdrardan sakınınız çünkü kabir azabının çoğu ondandır. Konu ne ara kabir azabına geldi ya? Ben şimdi bununla ilgili bir tane daha hadis okuyayım. İbn Abbas anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 tane kabrin yanından geçiyor. Bu 2 kabirdeki de azap görüyor diyor. Sahabe çok şaşkın. Yani kabir ve azap. Yani onların inanç şeklini anlıyorsunuz değil mi iç dünyanızda? Yani bizim gibi değil. Yani çok samimi inanıyorlar. Öyle olunca hayretle ya Resulallah neden diyorlar. Birisi nemime, yani söz getirdiği için. Bakın, söz taşıdığı için. İftira taşımak değil. Yalan taşımak değil. Doğruyu taşımak. Mustafa biliyor musun? Kaan böyle dedi. Kaan biliyor musun? Nimetullah böyle dedi. Nemime. Ya bunların kabirde böyle silindir gibi üstünden geçildiğini göreceğiz maalesef. Çok kötü bir günah. Zaten nemimelerin kaç insanı birbirine düşürdüğünün matematiğini yapın anlarsınız. Birisi nemime, yani söz getirdiği için, diğeri de idrar sıçratmasına dikkat etmediği için. İdrar sıçratmasına. Yani buradaki ana konu idrarın sıçraması, yani necaset miktarının vücutta, kıyafette birikmesi. Öyle değil mi yani? Meseleye bakın. Şimdi demek ki bu idrar meselesi, tekrar söyleyeyim yani bizim alemimize şöyle geliyor. İsterseniz biraz açıkça konuşalım. Yani olmuş ya 2 damla idrar yani. Haşa ve kella hani. Koca Allah yani buna mı bakacak değil mi? Böyle akıllara bu şekilde. Ya öyle değil yani, bu kanun yani. Şimdi ya koca ÖSYM benim 2 yanlışıma mı bakacak? Ya bakıyor yani, bunun hangi konjüktürde değerlendirildiği önemli yani. Ya o kadar ameliyat ettik, yanlış damarını kesmeme mi bakacak? Öyle değil mi yani? Ameliyatta milimetrik hamle yapmıyor musunuz? Yazılımda Osman abi. Yani bir kodu yanlış girdiğinizde bir harfi, algoritma kırılmıyor mu? Ya koca algoritma ya benim bir harfime bakıyor işte. Ya bu senin keyfine kalan mesele değil ki yani. Burada kural koyucunun hangi kategoride bu meseleyi değerlendirdiği önemli mi? Anlıyor musunuz demek istediğim yani? Bu noktada namaz, abdest, benim huzuru kibriyama gelme kategorisinde bu meseleye çok önem vermiş. Biz bunu az önceki meseleden anlıyoruz. Yani kabir azabının çoğu idrar sıçratmasına dikkat edilmemek. Ya bu ne demek oluyor? Acayip bir mesele. O zaman yeni bir başlık daha açmamız gerekli. Oturarak bevletmek. Şimdi bevletmek dediğimiz, değil mi? Küçük tuvaleti yapmak, bevletmek. Bevletmek dediğimiz meselede sünnet olan nedir? Oturmaktır. Ayakta idrar en azından mekruhtur. En azından. Kerih, çirkin görülmüştür. Peki zaruret durumunda ayakta yapılır mı? Tabii ki de zaruret durumunda ayakta yapılır. Mesela oturma sıkıntın var, ameliyat oldun, ne yapacaksın? Tabii ki de ayakta yapacaksın. Hiç buralarda vesveseye düşmeyin. Yani orada yapma diyen şari, hüküm koyucular burada da yap diyor yani. Hiç sorun düşünmeyin. Ya da yer sıkıntısı oluyor. Mesela bazen yolda durdunuz, bir benzin istasyonuna girdiniz ve tuvalet çok kirli. Zaten orada ne oluyor? Şöyle bir temizleniyor kağıtlarla. Sonra kağıtlar diziliyor, ediliyor. Neden? Hani necaset vücuda gelmesin diye. Ama ne yaparsan yap bu temizlik sağlanmayacak. Ne yaparsınız? Yani orada oturmaktan vazgeçersiniz değil mi ya? İnanılmaz kirli. Biz yurt dışında falan da çok yere gittiğimiz için böyle
gerçekten yani girilemeyecek yerler olduğunu görüyorsun. Ama bir ihtiyaç giderilmesi gerekiyor. Orada da böyle temas edemezsin ki yani o noktada. O yüzden oturma sıkıntısı vardır, yer sıkıntısı vardır. Ya da arkadaş kampçıdır, çıktı. Ne yapacak? Kamp yapıyor yani. Değil mi? O noktada ne yapacak kamptayken? Demek ki orada bu hükümleri uygulayacak belli noktalarda. Burada önemli olan mesele idrarın sana sıçramasını engellemendir. Yoksa öteki türlü baktığımızda sayı hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkışık bazı durumlarda ayakta bevlettiğini biliyoruz. Mesela bir örnek verelim. Hendek'te attan düşüyor. Sırtı da çok inciniyor ve ondan sebep bu şekilde uyguluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu şekilde zaruri durumlarda da uygulanışı var mıdır? Evet vardır. Oturarak veya ayakta. Burada asıl önemli olan konu, tekrar edeyim, idrarın sıçramasını engellemek. Neden? Çünkü vücuttaki necaset birikimi el ayasını, sıvıysa el ayasını geçerse ne olacak? Senin namazın olmamış olacak ve bunlar, tekrar hatırlatayım, kabir azabının bir sebebi. O zaman şu konuya geçiş yapabilir miyiz? Tuvalet için en uygun pozisyon çömelmektir. Doğru mu? İster idrar olsun, ister defekasyon olsun, en uygun pozisyon hangisidir? Çömelmektir. Bunun sebeplerini konuşalım. Bence çok önemli meseleler. Yine doktor arkadaşlarımızın da hakim olduğu konular. Bizden daha iyi bilirler. Çömelerek, ister idrar ister defekasyon, çömelerek bu uygulamaları yaptığımızda, tuvaletimizi yaptığımızda mesane dediğimiz idrar torbası tamamen boşalıyor. Çömelerek yaptığımızda. Çünkü bir sıkışma gerçekleşiyor. Dikkat ediniz. Kalın bağırsağın son kısmı, rektum, daha rahat oluyor ve boşalıyor. Yani içeride o idrarı ya da gaytayı bırakmamış oluyor, değil mi? Siz orada biraz fıtri basınç uyguluyorsunuz. Yani vücuda zarar veren değil. Fıtri halde bir basınç uyguladığınızdan son idrarın ya da o gaytanın vücuttan atılmasını sağlıyor. Karın içi basınç bu pozisyonda en uygun seviyeye geliyor. Yani o idrarı ya da gaytayı atmak için bir karın içi basınç icap ediyor. O da en uygun seviyeye geliyor. Burası da önemli. Fıtık oluşabilecek bölgeler daha iyi korunuyor. Yani batın civarı dediğimiz o karın duvarı, fıtığın oluşabileceği yerler oralar. Ve siz çömelerek bu işi yaptığınızda oraları da korumuş oluyorsunuz. Ve makat civarındaki kaslar da daha iyi çalışıyor bu şekilde. O da yine gaytayı daha rahat atmanızı sağlıyor. Yine çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ben bunu da bir doktor arkadaşımdan öğrendim. Yine dediğim gibi o alandaki arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Büyük abdest sırasında ağırlığın şöyle biraz sol ayağa verilmesi kalın bağırsağın daha kolay boşalmasına yardımcı olur diyorlar. O zaman şunu da konuşalım. Ayakta bevledildiğinde ne olacak? Yani ne zararı var ayakta bevledildiğinde? Onları da konuşalım. Ayakta bevledildiğinde mesane, yani idrar torbası tam boşalmaz ve bir miktar idrar mesanenin içinde kalır. Normalde mesane tam boşalsaydı, mesane duvarının, epitelinin, iç yüzünün o içerideki mikroplara öldürmeye kabiliyeti var. Ama içeride sürekli kapışacağım başka mikroplar var. Tam boşalmadı ya. O yüzden tam bir temizlik içeride de gerçekleşmiyor. Mesane duvarının epiteli boşalsaydı mikropları temizleyebiliyordu. Ama içeride sürekli idrar var. Yani sürekli baş etmesi gereken mikroplar ya da amonyak var. Böyle olunca artık onlarla baş edemez hale geliyor. Bunun neticesinde neler olabilir? Kesin olur değil ama olabilir diye doktorlar söylüyorlar. İdrar yolu enfeksiyonu bu şekilde olabilir diyorlar. Mesane taşı bu şekilde olabilir diyorlar. Mesanede başlayan iltihap eğer yukarı doğru tırmanırsa o iltihabı böbreğe taşır diyorlar. İdrarın yaptığı tahriş, o midede ülser olan arkadaşlar, İbrahim bilir herhalde, o da şey oluyor değil mi? O zar tahriş ola o orada yaraya oluşturuyor. Benzeri burada da oluyor. İdrarın yaptığı tahriş gibi mesane kanserine mucip faktörlere sebep olabiliyor diyorlar. Bizim ürolog arkadaşımız var Furkan, o tabii ki de daha iyi bilir bunları. Ayakta idrar yaparken bağırsaklar uygun pozisyonda olmadığından bir de dışkılama da gerçekleşmeyebilir. Mesela vücut fıtri olarak gaytayı atma ihtiyacı hissetti ama sen ayakta yapıyorsun bunu, idrarını. Öyle olunca bu dışkılama gerçekleşmeyecektir. Dışkılama gerçekleşmediğinden dolayı dışkı gitgide sertleşir vücudun içinde. Devamında basur olabilir, yani hemoroid. Devamında makat çatlağı olabilir, yani fissür. Ve bu kabızlığa sebep olur. Ve yine doktorlar diyorlar ki uzun vadede kabızlık çok tehlikelidir. Çünkü uzun süreli kabızlık bağırsakta zararlı maddelerin daha fazla emilmesine ve bağırsak hastalıklarının artmasına bir vesiledir, bir sebeptir diyor bazı doktor arkadaşlarımız. O çömelerek demek ki tuvaleti yapma noktası da, değil mi? Çok önemlidir. Ama insanın şartları, durumları
uygun olmayan koşullar vardır. Onları da konuştuk. Hastadır, bulunduğu bölge çok kirlidir, kampçıdır, dağcıdır değil mi? Sporunu yapıyordur. O noktalarda da hiç vesveseye düşmemek gerekli. Sadece idrarı sıçratmamaya dikkat etmek lazım. Bunlara girmişken bir ufak mesele daha girsek. Tuvalet adabı diye. Bence lazım olacaktır bize. Tuvalet adabında temizlik sol elle yapılır. Emin olacak şekilde temizlik yapılır. Çünkü vücutta necasetin kalmasının sorun olduğunu anladık herhalde birlikte. Su ve peçete ile temizlik yapılır. Bunu da az önceki Kuba köyünde yaşanan olayda zaten övülmüş bir temizlik şekli. Zaman orada israf edilmez. Niye? Sonuçta pis bir yer. Öyle değil mi? Vesveseye kapılıp gereğinden fazla oyalanılmaz. Bu konuya gireceğim tekrar. Çok önemli konu. Tuvalete girip çıkarken dikkat edilecek hususlar. Tuvalete öncelikle girerken ve çıkarken okunacak dualar vardır. İsteyen arkadaşlar ona ulaşabilir. Tuvalete sol ayakla girilecektir. Çıkarken hangisiyle? Sağ ayakla çıkılacaktır. Ön ve arka tarafın kıbleye gelmemesine dikkat etmek lazım. Özellikle açık arazide için vesaire. Taharet alırken sol eli kullanma. Bunu söyledim herhalde değil mi az önce? Şunu biraz dikkat etsek iyi olur. Çünkü bu da yapılmıyor ve bilinmiyor. Tuvalete girerken çoraplarını çıkarmalısın ve paçalarını sıvamalısın. Yani şey olmazsa biraz sanki dikkat etsek böyle yapılması lazım diyeceğiz sanki. Ama neden bu dikkat edilmiyor çok fazla onu anlamış değilim. Sen o idrarı yaptığında tuvalet ve paçalara, tekrar söyleyeyim, çoraplar ve paçalara bu sıçradığında bunun bir af miktarı var. Az önce konuştuk değil mi? Af miktarı. Ama af miktarını geçerse senin namazın olmuyor bu sefer. O yüzden çok hassas bir konu. Yani çorapla tuvalete girme vesaire bunu tam anlayamıyorum yani. İnsan temizdir değil mi? Mükerrem, şerefli bir mahluk. Temizdir. Dikkat etmesi lazım gibi geliyor. Bu da bilinmiyor nedense yani. Bizim Anadolu toplumunda bunun yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar okumak istiyorum. Çoraplar çıkarılmalı, paçalar sıvazlanmalıdır. Bence çok önemli maddelerden birisi. Avret mahalline çok gereksiz yere bakılmamalıdır. İhtiyaçtan fazla içeride kalınmamalıdır. Konuşmamak ve gereksiz bir işle meşgul olmamak lazımdır. Selam verilmez. Biri sana tuvaletin içinde selam verse de o selam alınmaz. Zaten biliyorsunuz da hani tuvalette Allah zikredilmez, Kur'an okunmaz. Zaten bildiğiniz meseleler. Tekrar okumuş olayım. Son başlığımız vesvese. Bana sorarsanız bunların içerisinde en önemli konulardan biri de mutlaka vesvese meselesi. Bu işlerde vesveseye düşmemek lazım. Ya vesvese şeytanı salınca. Sabah akşam senle oynar durur. Sen de böyle genelde asıl yapılması gereken işleri yapmayan insanlar böyle diğer şekli meselelerde fazla yapıp oyalanmakta böyle bir takva sahibi olmaya çalışıyorlar. Bunun meselesi var bilir misiniz? Abdullah İbni Ömer haç emiriyken bir kişi geliyor yanına. Ya emir diyor üstümde sinek öldürdüm de biliyorsunuz ihramlıyken bunları yapamayız değil mi? Sinek vesaire öldüremeyiz. Ya bu beni çok endişelendirdi falan. Abdullah İbni Ömer nereli olduğunu soruyor. Ben Kufeliyim diyor. Ya Hüseyin'in kanı üstünüze bulaştı hiç bu kadar hassasiyet göstermediğinizde şu sineğin kanı mı diyor. Ya burada inanılmaz bir ders var. O yüzden içimizdeki Kufeliler demişler yani öyle olmamak icap ediyor o noktalarda. Bu bir ahlak olarak oturmuşsa zaten biraz üzücü geliyor bana. Asıl yapması gereken sorumlulukları yapmamak için işine gelen 3-5 meseleyi özellikle cımbızla çekip onlarda hassas gibi göstermek. Ama burada bu ihlaslı bir tavır olmadığından, şekli bir tavır olduğundan dolayı da bunun bir de yanında eşantiyon hediyesi var, vesvese. Ama şeytan özellikle dinde temizlik konusu en çok vesvese verdiği konudur. Vesvese serisi yapmıştık hatırlar mısınız? Ya böyle kafayı çok yoranlar. O Nevzat Hoca anlatmıştı herhalde değil mi? Polikliniğe kaç tane yatış yaptılar diye hastaneye. Sayısız yatanlar, böyle çok ciddi tedavi görenler. Allah hepsinin yardımcısı olsun, bizim de yardımcımız olsun. Ama o vesvese meselesi ya acayip bir mesele. Bir de vesvesede biraz da şey var yani Allah'ı tahkir edecek bir mesele var yani. Biraz affedersiniz tahkir edecek diyeyim yani daha doğru olur. Allah'ım bu kuralları gerçekleştirmezsem sen bile beni affedemezsin. Ya böyle olmaz yani Allah o yani. Allah'a hürmet ve saygı gereği o kuralları yapmanı istiyor değil mi? Mesela ben sultanı çok seviyorum, görmek istiyorum deyip kapısını yumruklayıp girebilir miyim? Kelle gider yani sultanı sevebilirsin, çok sevebilirsin, canından çok sevebilirsin ama onun huzuruna çıkmanın bir ritüeli vardır. Yani burada da Allah Azze ve Celle bunu istiyor bizden yani benim huzuruma çıkarken en uygun adapla ve temizlikle çıkmanız lazım diye. Ama velev bu kolumu yıkamayı unuttum. Ya o Allah o dilerse affeder yani sana ne ya? Sen ne karışıyorsun yani? Unuttuğumdan dolayı, bir özrümden dolayı, bir dalgınlığımdan dolayı yani benim irademi karıştırdığım bir mesele olmadan böyle bir şeyler gerçekleşmişse yani adam öyle bir daldı ki şey oldu. Hani o istibra meselesi kaçtı ve gerçekten tamamen bir unutkanlık meselesi. Sonra da üzüldü. Allah diler affet. Yani o Allah'a bakan bir mesele. Sen Allah'ım bu dediklerini yapmazsam sen bile beni affedemezsin deyip günahına kibre girme ya. Ya bu vesvesede Allah'ı tahkir eden bir mesele var. Yani sanki hakaret ediyor Allah yani sen bile beni affedemez. Ya Allah o ya.
Allah yani seni yaratmış. Sevabını günahını yaratmış. Yani neyi affedemez o? O yüzden bu vesvesenin aşırılıkta böyle bir şey de olabilir. Yani düşün, sana karşı bir ayıp yaptım ve huzuruna gelip defalarca şunu diyorum. Öyle bir ayıp yaptım ki sen bile beni affedemezsin. Sen de diyorsun ki arkadaş bunlar aramızda sorun değil. Ben anladım senin niyetini. Hayır sen beni affedemezsin. Arkadaş ben anlıyorum niyetini. Zorlama işte. Hayır asla beni... Ya en son çıldırırsın değil mi? Ya affettim diyorum, sana ne ya? Sen bana ne karışıyorsun dersin değil mi? Ya burada da böyle hayır Allah'ım sen beni asla affedemezsin. Ya bu sen elinden geleni yapacaksın. Öğreneceksin. Öğrenmemeyi anlayamıyorum yani. Öğrenmemek kulluğa yakışmıyor ya. Nasıl öğrenmiyorsun? Etin güzelliğini öğreniyoruz ya. Tişörtün güzelliğini öğreniyoruz. Arabanın güzelliğini öğreniyoruz. Bunları öğreneceksin. Ama insanız ya. Bizim yazgımızda hata var, kusur var. Yani beşeriz biz. Yazgımızda var. Böyle durumlarda da ben Allah'a sığınıyorum. Zaten ona sığınayım diye yazgıma bunu vermiş. Böyle bir durumlarda da inatla hayır sen beni affedemezsin. Ya kuralların koyucusu Allah. Kurallar Allah'a tabidir. Allah kurallara tabi değildir. Allah'a mecbur sen de kurallara uyacaksın gibi haşa davranmak kulluğun edebine aykırıdır. Ya o yüzden bu vesvesede dediğim gibi adam çok bir hassasiyet, takva gösteriyor gibi ama aynı zamanda Allah'ı da itham ediyorsun. Bence oraya da dikkat etmen lazım. O yüzden bu vesveseye burada düşmemek lazım. Şeytanın salıncağıdır. Böyle sabah akşam dolaştırır adamı. Bugün bu dine fayda verebilecek çok yüksek zekada sayısız alim vesvese tuzağından dolayı namaz kılamaz haldedir. Bizim hatırlıyor musun? Diyarbakırlı arkadaşlar anlatıyordu, mele vesvese diye birisi. Önce tuvaleti yıkamayla başlıyor saatlerce, sonra namaz falan. Sonra böyle bir şeye takat getirilebilir mi? Yani bir insan günde her abdestten önce bilmem kaç saat tuvalet yıkama. Böyle bir şeye takatiniz yeter misin? En sonunda o oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Sonra da namazı bile bırakıyor ve molla, mele, molla demek değil mi? Şarkta öyle derler. Molla bir kişi, lakabı da öyle kalmış, mele vesvese diye, namazı bırakıyor bu kişi. Zaten fıkıh olarak şeytan vesveseyi nereden yakalıyorsa sana oradan ruhsat verilmiştir. Tekrar edeyim, fıkıh olarak şeytan vesveseyi nereden yakalıyorsa sana oradan ruhsat verilmiştir. Yani şeytan seni istibra konusunda yakaladı diyelim. İyileşene kadar yapma. Anlıyor musun demek istediğimi? Çünkü vesvese yani o çok derin bir hastalık. Her şeyin ötesinde bir hastalık. Yani bu noktalarda özürlü fıkıh var. O noktalara da danışırsanız iyi olur. Ama bu şeytan, ya her şeye danış ama şeytana bulaşma. Çünkü inne şeytane lekum aduvvun. Yani kuşkusuz şeytan sizin düşmanınızdır. Yani her şeye bulaş, her şey bulaşsın ama o şeytana bulaşma. Salıncak gibi gezdiriyor vesvese salıncağında. Evet, meselemiz bitmiştir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davan enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Mesele önemli değil mi? Kafanızda da örüldü herhalde. Namazın önemini konuştuk. Namaz konuşacaksak abdest konuşmamız lazım dedik. Daha sonra namazın 2 tane dış şartını konuştuk. Şart kelimesi de oturdu sanki. Hadesten taharet dedik. Yani tuvalete girdim çıktım, avret bölgeleri temizledim. Necasetten taharet dedik. Bedenimde, kıyafetimde ve namaz kıldığım yerde kir olmayacak dedik. Daha sonra dedik ki ya bu necasetten taharetin çok önemli 2 argümanı var dedik. Birisine istinca dedik. Ne oldu istinca meselesi? Yani tuvalete girdik çıktık ve avret yerlerinin temizliği oldu. Bir de istibra dedik. Ben tuvaletten çıktıktan sonra abdest almadan önce. Ya ben de idrar sızıntısı olmasın diye bir vakit geçiriyorum. Bir 40 adım atıyorum. Biraz oturuyorum vesaire değil mi? Dediğim gibi biz genelde 40 adımı kullanıyoruz. Orada da abdest aldıktan sonra sızıntı olursa abdestim olmayacak. O yüzden ona da istibra dedik. Daha sonra bu idrar meselesi öyle oluyor değil mi ya? 2 damla idrar canım falan gibi geliyor bize ama yani bana göre değil ki, bu Rabbime göre yani. O Allah ve şari olan yani kural koyucu olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya bunu önemsedikten sonra sen ben falan bunlar komik olur biraz. Öyle olunca baktık yani çok önemsemişler. Kabir azabının en büyük sebebi vesaire. O yüzden de idrar meselesi, sıçramama meselesi ve tuvalet adabı ile ilgili meseleleri konuştuk. Çömelerek bu işleri yapmanın faziletini konuştuk. Faydasını konuştuk. En sonunda da vesvese tuzağına düşmede ne yapıyorsan yap diye de meseleyi neticelendirdik. Evet. Önemli mesele. Bu fıkıh meselesinde dediğim gibi yani zaten bu fıkıh alanında Türkiye'de sağ olsun çok güzel hocalarımız var. Ama bizim kendimizin lazım olan zaruri meseleleri böyle işleyerek devam edeceğiz.